Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bölümde görmüş olduğunuz hırkanın yapımını paylaşacağım. Hırkamızı motiflerle ve kapşonlu olarak hazırladım. Ön kısmında 4 motif, arka kısmında da yine 4 tane motif mevcut. Kollarımızda şu şekilde bakın dolgular yaparak hazırladım. Hırkamın ön kısmında lastik modelimiz mevcut. Beden sonunda ve ön kısmında lastik modeli mevcut. Şu kapşon kısmında da tamamen örneği devam ettirdim. Bu şekilde ben düğme dikmedim. Sizler isterseniz düğme dikebilirsiniz. Düğme ilik yerlerinde nasıl yapılması gerektiğini yine video içerisinde anlatıyorum. Bunu sadece hırka olarak yapmak isterseniz o da yine videomuzun içerisinde mevcut. Nasıl büyütebiliriz derseniz şu motiflerin sıra sayısını artırarak hırkanızı büyütebilirsiniz arkadaşlar. Benim hırkam 6-12 aylık olarak hazırladım. Şimdi şöyle bakın, beden ölçüsü 26 santim. Bu şekilde. Şimdi şöyle uzunluk olarak da tam yaka kısmından koyuyorum. Yaka kısmından 30 santimde bedenimin ölçüsü, gayet ideal bir ölçü. Birazcık daha uzun yapmak isterseniz hani bu lastik kısmını da uzatabilirsiniz ama bence gayet ideal bir ölçüsü var arkadaşlar. Şöyle arka kısmını da yine sizlerle paylaşayım. Bakın arka kısmı da bu şekilde. Çevirelim. Şimdi kullandığım malzememden bahsetmek istiyorum. Ben bu hırkada koton ipler tercih ettim. Şöyle bakın göstereyim. Alize Cotton Gold ipini tercih ettim. Pamuklu ve koton bir iptir. Elimde olan iplerden yaptım arkadaşlar. Kağıtlar olmadığı için kodlarını şu anda veremiyorum. Şöyle 4 numara 2,5 milimlik bir tığla ördüm. Şöyle göstereyim. 4 numara 2,5 milimlik bir tığla ördüm. Beyaz kısmından yani ana renginden bir ip, ikinci ipten de çok az kullandım. Tabii model büyüdükçe kullanacağınız ip de artacaktır. Bu kısımlardan da zaten elinizde artık ipler varsa yapabilirsiniz. Evet, modelimiz bu şekilde. İsterseniz şimdi yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar ben motiflerimi önceden hazırladım. Son bir tane kaldı. Onu da beraber öreceğiz. Böyle rengarenk motifler hazırladım. Aslında aynı renkler ama sıra sayılarını değiştirdiğim için bu şekilde hani farklı farklı gözüküyor. Bakın çok güzel. Gerçekten renkleri çok hoşuma gitti. Çok beğendim böyle rengarenk. Belli bir sıralama gözetmedim. Kafama göre elime gelen iple yaptım. Açıkçası elimde olan iplerle yapmaya çalıştım. Siz istediğiniz renklerde istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Şimdi beraberce bu motiflerimizin öncelikle yapımına geçelim. Ondan sonrasında da hırkamızı birleştirmeye başlayacağız. Şimdi öncelikle bir tane ip alıyorum. Herhangi bir renk aldım. Dediğim gibi bir sıralama gözetmiyorum. Yani belli bir sıralamaya göre yapmıyorum. Öyle önüme gelen renklerle yapıyorum. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Öncelikle sihirli bir halkayla başlıyoruz. Şöyle sihirli halka yapımını tekrar göstereyim. Bakın şöyle parmağıma doluyorum. Tutuyorum iki ipi. 2 tane zincir çektim. Şimdi buraya zincirimde dahil, daha bir tane daha çekeyim, 3 tane olsun. Zincirimde dahil 3 tane trabzan yapacağım. Bunu bir tane olarak sayıyorum. 1 2 ve 3. 3 tane trabzanımı yapmış oldum. Gözüküyor mu? Evet, şimdi daha iyi gözüküyor. Az önce bulanıktı. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar boşluğa bakın, şuradaki ipimizin üzerine şöyle yarmayın sakın veya şöyle arada bırakmayın. Bunu en sonda çekip halkamızı kapatacağız. Şöyle 2 tane zincir çektim. Buraya yine 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 ve 3. Yine 2 tane zincir çekiyorum. Bir tane daha üçlü olarak yapıyorum. 1
2 ve üçüncüyü yapacağım şimdi. Bakın üçlü şöyle grup 1 2 ve 3 tane oldular. Şimdi yine 2 tane zincir çekiyorum ve yine bir üçlü daha yapıyorum. 2 ve 3. Evet, şimdi iyice çekiştiriyorum. Şöyle bir iki zincir çekiyorum. Şu başlarken 3 tane zincir çekmiştik. Şurada hemen onun tepesiyle birleşimimi yapıyorum. Evet. İlk sıramızı tamamlamış olduk. Şöyle bir tane zincir çekip ipimi keseceğim burada. Şimdi bakın burada kaç tane oldu? 1, 2, 3 ve 4 tane oldu. Şöyle göstereyim. Evet, 4 tane oldu. 1, 2, 3 ve 4 tane oldu. Şimdi ikinci sıraya geçeceğiz. Farklı bir renk almak istiyorum. Şöyle sarı rengimi alayım. Şöyle herhangi bir yerden, bakın şu arada çekmiş olduğumuz 2 tane zincirlerimiz var. Buradan herhangi bir yerden, başladığımız noktadan yapmıyorum. Şöyle şuradan alıyorum. Başladığımız noktadan yapmama sebebim şuradaki zincirlerin peşi sıra belli olmaması. Bu şekilde yaptığımız zaman zincirler belli olmuyor arkadaşlar. Şöyle şuradan ipimi takıyorum. Şuradan birazcık da ipimi uzatayım. Evet. Şöyle aldım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Başlangıç noktamızı bırakmıyoruz. Yani ipimizin uzunluğunu bırakmıyoruz. Elimize onu yürüteceğiz işte. Şimdi buraya yine 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 tane trabzanımı yaptım. 2 zincir çekiyor. Bir tane çekiyorum. Şimdi buradaki yuvada köşemizi yapmayacağız. Döneceğiz geleceğiz. Yani şu anda köşeler hazırlayacağız. Döneceğiz geleceğiz. En son köşemizi burada yapacağız. Dediğim gibi bu zincirin kısmının ortada kalmasını istiyorum. O yüzden şimdi bitirdiğimizde daha rahat görürsünüz, anlarsınız. Şimdi 3 tane trabzanımı yaptım buraya. Bir tane zincir çektim. Hemen şuraya atlıyorum. Bakın. Buraya atlıyorum. 1 2 3 tane trabzanımı yaptım. Şimdi 1 2 zincir çektim. Aynı yuvaya, bakın şuradaki aynı yuvaya yine 3 tane daha trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. İpi de bakın, o sarı ipi de şöyle arkada yürüttüm. Yürütürken şuradan gözükmemesine dikkat edelim. Şimdi yine bir tane zincir çekiyorum. Yuvadan yuvaya atlarken aralarda bir tane zincir çekiyoruz. Yuvanın içerisinde ise 2 tane zincir çekiyoruz. Şu anda diğer yuvaya atlayacağım. Bir tane zincir çektim. Yine şu pembe ipimi de şurada yürüteceğim. Bakın hemen yuvaya, bu 2 zincir çekmiş olduğumuz yer. Buraya atlıyorum. Burada yine 3 tane trabzan yapacağım. 1 2 3. Evet. Şimdi 2 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yuvaya yine 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 olmadı. 1 2 ve 3. Şimdi yine bakın diğer köşeye, yuvaya atlayacağız. Bunun için bir tane zincirimizi çekiyoruz ve buradaki bu köşeye atlıyoruz. 1 2 3. 2 zincir. Bakın aynı yuvaya yine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2
3, 2 zincirimi pardon, bir tane zincirimi çekiyorum, yuvaya atlayacağım. Bakın şimdi başlangıç noktamdaki yere geldik. Burada 3 tane trabzan yapıp devam etmiştik. Şimdi bakın bu yuvaya 3 tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 3, 1 2 zincir. Şurada 3 tane çekmiş olduğumuz zincirimizin tepe noktasıyla birleşimimizi yapıyoruz. Bir zincir çektim. Bakın böylelikle buradaki bu zincir ortada kalmış oldu. Kenarda kalmadı. Bu zincirler en sonunda belli bile olmayacaklar. Ve böylelikle de güzel bir görüntü olmuş olacak. Şimdi bakın köşelerimiz oluştu. 1, 2, 3, 4 tane köşemiz oluştu. Şimdi yine bu ipimizi kesiyoruz. Arkada da iplerimizi gördüğünüz gibi yürütüyoruz. Bunları da isterseniz keselim arkadaşlar. Şu sarı ipimizi de yürüttük. Şu ilk baştaki pembeyi yürütmedim. Onu da şöyle bakın ilmeklerin altlarından şöyle alıyorum. İçinden geçiriyorum. Gördüğünüz gibi. Böylelikle onu da yok etmiş oluyoruz. Yani temiz çalışmaya dikkat ediyoruz. Örgümüzün ön yüzü düzgün olduğu kadar arka yüzünün de düzgün olması gerekiyor arkadaşlar. Buna her zaman özen gösterelim. Evet bakın. Şimdi başka bir rengimize geçiyoruz. Bunu bu tarafa aldım. Bu rengimi alayım. Sırayla alıyorum. Evet, yine herhangi bir yerinden şöyle bir öncesinden yine başlayalım. İpimizi birazcık uzatıyorum. Şöyle bakın aldım ipimi, 2 3 tane zincirimi çektim ve buraya 3 tane trabzan yapacağım. 2 3. Yine bu köşe, burası köşe arkadaşlar. Bakın aralarda 2 tane zincir çekip aynı yuvaya bu şekilde üçlü yaptığımızda buralar köşe olacak. Şimdi 3 tane yaptık. En sonunda bu köşemizi tamamlayacağız. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Çünkü atlayacağız. Şimdi şuradaki altta bakın bir zincir çekmiş olduğumuz yer. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Evet, buraya 3 tane trabzanımı yaptım. Şimdi yine bir tane zincir çekiyorum. Bakın köşeye geldim. Köşeye geldik. Şöyle atlıyoruz. Aralarda, hani köşelerin aralarda her zaman bir tane zincir çekeceğiz. 3 tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 3. Köşeyi yaptığımız için 2 zincirimi çekiyorum. Aynı yere tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Bir zincir çekiyorum. Çünkü diğer tarafa geçeceğim. Buraya geçeceğim. Arası. Ve burada 3 tane trabzan yapacağım. Bu köşe değil. 1 2 3. Bir zincir çekiyorum. Köşeye geçiyorum. 1 2 3. 2 zincir ve yuvaya, yani burada bakın köşedeyiz zaten. 1 2 3 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şuradaki şu bir zincir çekmiş olduğumuz boşluk, hemen buraya 1 2 ve 3 tane zincirimi
trabzanımı yaptım. Tekrar bir tane zincir çektim. Yine köşeyi yapıyoruz şu anda. 2 3 2 zincir, 2 ve aynı yere tekrar köşemizin ikinci grubunu yapıyoruz. 2 3 bir zincir, şu boşluğa yine 3 tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 ve bir zincir. Evet, buradaki köşemizin kalan üçlüsünü yapıyoruz. 1 2 ve 3. 2 zincirimi çekiyorum. Ve birleştireceğim. Şurada 3 tane zincir çekmiştim başlarken. Bunu şöyle tepe noktasıyla birleşimimizi yapalım. Bir zincir çekiyorum ve ipimi yine kesiyorum. Evet. Bu iple de işim bitti. Şimdi bazen şöyle elinizle esnetin. Açılsın birazcık. Evet, bakın 3. sıramızda tamamlamış olduk böylelikle. Evet, şimdi diğer ipimizi alalım. Şuradan şu ipimi alacağım. Herhangi bir ipimi takıyorum yine. Şöyle. Yine şurada köşeden tıkıyorum. 2 3 zincirimi çektim. Yuvaya yine 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 ve 3. Bir zincir çekiyorum. Yuvayı bakayım, 1 2 3 4 tane oldu. Zinciri sayarak, zincirle birlikte 3 tane olacak arkadaşlar. Fazla yapmışım. Şimdi bir tane zincir çektim. Şuradaki boşluğa, şu altta bir zincir çekerek yapmış olduğumuz yere 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3. Yine bir zincir çekiyorum. Buraya atlıyorum. Bu iplerinizi bakın arkada yürütün. Ben yürütüyorum. Şöyle birazcık alt kısımdan, yani şurada üstten gözükmemesi gerekiyor. Ona dikkat edelim. Evet. Şimdi yine 2, ikinciyi yaptık ve 3. Evet. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. Köşeye geldim. Köşeyi yapıyoruz. Bir, 2, 3. 2 zincir, köşede olduğumuz için 2 tane zincirimi yapıyorum. 1 2 3. Bir zincir, 1 2 ve 3. Aralarda bir zincir, motifimiz hep bu şekilde ilerliyor. Şu aralardaki üçlü trabzanlar sayesinde de büyümüş oluyor arkadaşlar. Bunu istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben toplamda sanırım 5 sıra, bakayım, 1 2 3 4 5 6 sıraymış. Toplamda 6 sıra yaptım. Benim için ideal ölçü, ama siz motiflerinizi büyütmek isterseniz, hırkanızı büyütmek isterseniz 7 sıra 8 sıra gibi yapabilirsiniz, veya daha küçük çalışmak isterseniz 5 sırayla motiflerinizi büyütebilirsiniz. Yani hırkamızın ana gövdesi 8 tane motiften oluşuyor. 4 tane öne, 4 tane arkaya olacak şekilde bu 4 motifi boyutlarını dediğim gibi büyütmek için, yani hırkamızın boyutlarını büyütmek için motiflerimizi, sıra sayılarını artırıyoruz. Küçültmek için de sıra sayılarını azaltıyoruz. O şekilde.
Şimdi bunu da bitirince motiflerimizi de bir ölçeriz. 2 tane motif yan yana kaç santim geliyor? Tek motif kaç santim? Bunların da yine bir ikisini size veririm. Kullandığınız ip ve tığa göre motiflerinizin ölçüsü değişecektir. Şu anda köşedeyim. 2 tane zincir çekiyorum aralarda ve köşeleri yapıyorum. Bir zincir. Yani ilk sıralarda yaptıklarımın aynısını yapıyorum arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. Aynı şekilde devam ediyorum. Evet, buradaki köşeye geldim. İki, üç, 2 zincir çekiyorum. Ve şurada baştaki 3 tane çekmiş olduğumuz zincirin tepesiyle birleştirip bir zincir çekiyorum ve ipimi yine koparıyorum. Şöyle de çekiştiriyorum. Bununla da işim bitti. Yine şöyle esnetelim, açalım. Otursun. Şu arkadaki ipleri de yine yürüttüğümüz için temizliyoruz. Bunları yürüttüm. Evet, bakın. Yani böyle birkaç tane renk bir araya geldiği zaman gerçekten güzel gözüküyor. Şimdi mavi ipimi alacağım. Böyle önümde sırayla hangisi varsa onu alıyorum. Dediğim gibi herhangi bir sıralama gözetmiyorum. 5. sıramızı yapıyoruz. Yine köşeden bakın. Her zaman ipimizi köşeden takmamız gerekiyor. Ona dikkat edelim. Yine 2, 3 tane trabzanımızı yaptık zincirle birlikte. Bir zincirimi çektim. Ve bu kısımlara yapıyorum. 2, 3. Bir zincir. 1, 2, 3. Yine bir zincir. Yuvaya geldim. Yani köşeye geldim. Köşede 3 tane trabzanımı yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Tekrar köşe yapıyorum. Ve yine bir zincir. Bu aralar. Anlaşıldı sanırım bu motif arkadaşlar. Hep aynı şekilde devam edecek. Ne kadar büyürse büyüsün. Mantık hep aynı. Gidişat aynı. Yani yeni başlayan arkadaşlarımız da bu motifleri gayet kolaylıkla yapabilir. Şu anda hızlı geçiyorum çünkü zaten ilk sıralarda oldukça yavaş gösterdim. Trabzandan başka da bir şey yapmıyorum şu anda. Köşelerde köşeleri yapıyoruz. Aralarda da üçlü trabzanlar yapıyoruz. Bu kadar. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldim. Yine 2 tane zincir çekiyorum ve şuradaki 3 zincirin tepesiyle birleşimimizi yapıyoruz. Bir zincir koparıyorum. Evet, şimdi diğer ipimi alıyorum. Sonuncu sıradayım. Her zaman şöyle elinizle esnetin.
açısı. Evet, şimdi yine takıyoruz ipimizi. Üç tane zincirimizi çekiyoruz. Trabzan. 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. 2 3 tane yaptık. Bir zincir boşluğa trabzan yapıyoruz. Ara boşluklara 2 3 bir zincir, bir zincir, yine bir zincir, 2 3 tane, bir zincir, köşeye geldim. 1 2 3 2 zincir, 1 2 3 ipimi doluyorum. 1 2 ve 3, yine bir zincir, 2 3. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlayıp motifimizi sonlandırıp ana rengimize geçeceğiz. Çünkü motiflerimiz bitti. Şöyle köşeye de iki, üç, iki zincirimi çekiyorum. 1 2 3. Aralarda 3 trabzan, yani şu ara boşluklarda bir zincir çekiyorum. Yuvalarda da 3 trabzan, yani köşelerde 3 trabzan, 2 zincir ve aynı yere tekrar 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 ve 3, bir zincir, son sıradayım şu anda, yani son köşede. Üç, bir zincirimizi unutmayalım. 1 2 3, bir zincir, yine bir zincirimizi çektim. Şu köşeyi tamamlayacağız şimdi. Evet. Tamamdır. Şimdi atalım bu tarafa. Ana rengimizi alalım. Şimdi şöyle biraz esneteceğim.
Bakın şu şekilde. Arkadaki iplerimizi bakıyorum. İpim varsa onu keseceğim. Arkası da ön kadar temiz oldu. Şimdi motifimizi bir ölçelim bakalım. Şöyle metremi bulayım. Bakın 11,5 gibi bir ölçüsü var. Şimdi şöyle iki tane motifi yan yana koyalım. Şöyle arasına son sırada yine bu şekilde köşe gideceği için boşluk bıraktım. Şöyle 25 santimi kadar, bakın şöyle 25 santim kadar ikisi eşitliği olmuş oluyor. Bak bunda da yine şu kenar kısmına gidecek 26 santim gibi. Şöyle bir sırayı sayıyoruz arkadaşlar, 1 santim olarak 26 sıra, hatta şu da kenarına yine gidecek 26-27 santim gibi bir şey olacak genişliğimiz. Şimdi motiflerimizin birleşimine geçeceğiz. Şimdi ben seçeceğim hangisini önde kullanmak istiyorum. Onları seçelim. Bunu alayım. Şunu alayım. Bunu alayım. Bir de bunu alayım. Şu dördünü ön için istiyorum. Daha şunu alayım. Arka tarafta aynı kenarları, bazılarının aynı olan var. Mesela kenar geçişi, ikisini de bu renk. Birini arkada, birisini de önde kullanacağım. Şöyle yapıyorum. 3. Evet. Bakın bu da yine yeşil. Bunu da yine arkada kullanacağım. Bunları da şöyle önde değerlendireceğim arkadaşlar. Şöyle bu şekilde bakın. Şimdi bunların birleşimine geçeceğiz. Birleşimimizi ana renkle ben beyazla çalışacağım. Aldım beyazımı. Şunu şöyle yine köşeden takıyorum. Önce bir taneyi komple gideceğiz. Yani bir taneyi ana renkle dolanacağım. Kenarına şöyle 1, 2 ve 3. Bir zincir çekiyorum. İki, 3. Yani alt sıralar gibi. Bu sırayı beyazla gideceğim. Yani ana rengimle. Dediğim gibi ben ana renk olarak beyaz kullandım ama siz istediğiniz renk kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben biraz da elimde olan ipleri değerlendirdim. Bunun son sırasını bu şekilde gidelim. Böyle beyazla gidip bitirelim. Sonrasında da birleştirme kısmıyla devam edelim. Sıra sonuna geldim. Sıra sonundaki köşeyi yapıyoruz. İpimizi kestik. Yine şöyle bakın esnetin. Tamamdır. Evet, şimdi bunu şu arkasındaki ipiyle keseceğim. Şimdi alıyorum. Bunu alıyorum. Şöyle herhangi bir yerinden takacağım yine. Şu ilk sırayı normal gidiyorum. Birleştireceğim. Ama bir tur döneceğim arkadaşlar. 2, 3. Yani şu köşeyi dönüp öyle birleşimimizi yapacağız. Yine köşelerde aynı sisteme devam ediyoruz.
3, bir zincir, 1, 2, 3, bir zincir, 1, 2, 3, bir zincir. Şimdi köşeye geldim. 3 tane trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Alıyorum. Bakın şunu, şu kenar dönmüş olduğumu alıyorum. Şimdi bakın şurada diğer tarafın şu orta yuvası. İpi bir zincir çektim. İpimi aldım. Bıraktım. Şuradan tığımı alıyorum. Şu ilmeğimi de tutuyorum. Bakın şu düz tarafından. Motifimin düz tarafından. Şöyle göstereyim. Düz tarafından alıyorum. Köşeden tığımı bu şekilde. Şuradan da ilmeğimi tutuyorum. İçinden çıkardım. Bir zincir çektim. Ve şu kenarını dönmüş olduğum, bakın şuna yine aynı yuvaya 3 tane trabzanımızı yapıyorum. 1, 2, 3. Şimdi şöyle tekrar ilmeğimi uzatıyorum. Geldik şuradaki boşluğa. Şu boşluğa bakın. Motifimin düz tarafındayım. Şuradan tutuyorum. Boşlukta, şu ara boşluktan tutuyorum. Sırayla boştan tutuyorum. İlmeğimi aldım. İçinden kırıyorum. Şöyle bir tane zincir çektim. İpimi doladım. Şuradaki 3 tane trabzanımızı boşluğumuza yapıyoruz. 1, 2, 3. Evet, şimdi tekrar bakın zincir çekmiyorum burada. İlmeğimi uzatıyorum. Buradaki sıradaki boşluktan şuradan tığıma, şimdi bakın düz taraftan, motifin düz kısmından şöyle yapıyorum. İlmeğimi alıyorum. İçinden çıkarıp şöyle bir zincirle bunu buraya sabitledim. Ve sıradaki boşluğuma 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Şimdi tekrar şöyle birazcık uzattım. Şu sıradakine geçtim. Sıradaki boşluğuma ilmeğimi alıyorum. Şöyle içinden geçiriyorum. Bir tane zincir çektim. Ve şuraya sabit 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar bakın şu bir tane, iki ve 3. Şimdi uzatıyorum. Şurada sıradaki boşluktan alıyorum. İçinden çıkardım. Şöyle bir tane zincire sabitliyorum. İpimi doladım. Yanındakine 1, 2 ve 3. Tekrar yapıyorum. Şu kısım, bakın yine şu boşluk, ipimi aldım, içinden geçiriyorum, şöyle bir zincirle sabitledim ve köşeye geldim. Şimdi köşeye 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. 2, 3, bir zincir çektim. Bu köşede 2 tane zincir çekmiş olduğumuz için şu anda bir zincir çektim
Hemen şuradaki köşeyle şu ipimi atayım arkaya. Bakın köşenin içinden yine tığımı atıyorum. Şu şekilde bir zincir çektim ve devam ediyorum. 2 3. Böylelikle bu kısmı birleştirmiş olduk. Şimdi bunun kenarına yine bir zincir çektim. Kalan kısımlarını tamamlıyorum. Yine bir zincir. Kalan kısımlarını bu şekilde tamamlıyorum. Bir zincir. İki, üç. Köşeye geldik. Bir, iki, üç, iki zincir. Bir zincir. Burayı da tamamlayalım. Şimdi bakın bu şekilde iki taneyi birleştirmiş olduk. Üçüncüye geçtim. Üçüncünün de iki sırasını yaptım. Yani ilk kenarını döndüm. İkinci kenarında birleşimimizi yapacağız. Bir tane zincir çektim. Şimdi yuvaya, bakın şurada yuvaya 3 tane trabzanımı yaptım. 3 trabzanımızı yaptık. Şimdi birleşimimize geçeceğiz. Bir tane zincirimi çektim. Şuradan hemen bakın şöyle alıyorum. Şunun köşe noktasından, yine köşe noktasından birleştirmeye başlıyoruz. Şuradan tutuyorum. İpimi geçirip bir tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Köşe noktasındaki diğer 3 taneyi tamamlıyorum. 1 2 3. Şimdi tekrar ipimi uzatıyorum. Bakın zincir çekmedim burada. Şuradaki, şöyle gözüküyor mu? Evet. Bakın şuradaki boşluktan, şu boşluktan şöyle ipimi alıyorum. Hemen şöyle sabitliyorum ve şuraya 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. 2 3. Tekrar uzattım. Bunun şuradaki şu boşluğundan alıyorum. Şuraya 3 tane yapıyorum. Birleştirmemizi bu şekilde yapıyoruz. 3 2 3 tane yaptım. Yine ipimi uzattım. Bakın şuradan yine sıradakinden alıyorum. Sabitledim bir zincirle. Tekrar 1 2 3 trabzanımı yaptım. İpimi çıkardım. İlmeğimi. Yanındakini hemen sıradaki boşluktan alıyorum. Bir zincir. 1 2 3. İpimi uzatıyorum. Burada sıradakinden bir zincirle sabitledim. 1 2 3 bir zincir. Şu anda yuvadayım. Yuvaya 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. İki, üç, bir zincir. Evet, şimdi bir tane zincirimizi çektik. Bakın burada şöyle köşeye değil de şu ortadaki şu iki zincirim var.
köşeye yaptığım zaman şurada bir boşluk olacak. O boşluğun oluşmasını istemiyorum. O yüzden şuradaki ikili zincire şöyle yakın çekim göstereyim. Bakın şurada şöyle buraya içinden çekiliyorum. Bir tane zincir çektim. Bakın böylelikle burada boşluk oluşmamış oldu. Şimdi 3 tane trabzanımı yine yapıyorum. 1 2 ve 3. Şöyle göstereyim. Bakın. Şimdi bunun kenarına döneceğim. Şu kısımlarına dönüp dördüncü motifimizi birleştirmeye geçeceğiz. Bir zincir. Yine bir zincir. Şimdi dönelim bunun kenarlarını. Son motifimizi de alalım. Onun birleşimini de yine sizlerle paylaşacağım. Üçüncü parçamızı birleştirdik. Şimdi geçiyoruz dördüncü parçamıza. Yine ben bir kenar ördüm. Yuvada da 3 tane trabzanımı örüp bir tane zincirimi çektim. Şimdi birleştirmeye başlıyoruz. Bakın şurada hemen şu köşedekiyle yine şöyle alıyorum. İlmeği de alıyorum. Bir zincir çektim. Şimdi köşedeki kalan 3 tanemizi tamamlıyoruz. 2 3. Şimdi tekrar ilmeğimi uzatıyorum. Sıradakini alıyorum. İçinden geçirdim. Bir tane zincirle sabitledim. Sıradaki yuvaya 3 tane trabzanımı yapıyorum. 2 ve 3. Tekrar ilmeğimi çıkardım. Buradan alıyorum. Bir zincirle sabitledim. Şuraya geçiyorum. 1 2 ve 3. Tekrar üç taneyi yapıyoruz. Sıradakine 2 3 trabzanımı yaptım. İlmeğimi uzattım. Sıradaki boşluktan alıyorum. Bir zincir. Şu anda yuvaya geldim. Yuvadaki 3 tane trabzanımı yapıyorum. Yani köşeye geldim yuvaya derken. 3 geldim. Şurayla birleştiriyorum. Burada şu boşluğa batmıyorum. Boşluk değil, şuradaki zincire batıyorum arkadaşlar. Köşe noktasında sadece zincire batıyorum. Burada bir zincir çekmemiştim, hemen çektim zincirimi. Şuradan şöyle tekrar bir zincir daha, yuvayı tekrar yaptım. 1 2 3. Şimdi geldim buraya, ipimi çıkartıyorum. Bakın, içinden aldım bir zincir ve devam ediyorum. Diğer tarafta da şurayla da birleştirmeye devam ediyoruz. Şöyle göstereceğim. Bakın orta noktası böylelikle hiç boşluk kalmadan birleşmiş oldu. Şimdi bu tarafla birleşimimizi devam ediyoruz. 3 tane trabzanımı yaptım. Yine ipimi çekiyorum. Şuradaki boşluktan bakın şurayla birleştiriyoruz. Şöyle göstereyim. Şimdi bu kısımla birleştirdim. Burayla geldim, köşeye birleştirdim. Şu kısımda da birleşimimizi yapıyoruz. Burada yine şöyle
2, 3. İpimi uzattım. Bakın. Boşluktan alıyorum. Ve devam ediyorum. Evet. Yine 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. 3. Buradan alıyorum tekrar. Bir, 2 ve 3. Köşe noktasına geldim. 3 tane trabzanımı yapıyorum. 2, 3. Burada yine köşe orta noktasına, şuradan bir tane zincir çekmedim. Çektim zincirimi, orta noktasından yine bir zincir çekerek devam ediyorum. Böylelikle 4 taneyi birleştirmiş olduk. Yine bir zincir. Şimdi şu sırayı da tamamlayalım. Motiflerimizi şöyle dörtlü olarak bir görelim. Bu kısmını da bitirip gelelim. Evet, şimdi bakın ilk sırayı döndüm. Şurada yuvaya geldim. Burada da yine yuvayı yapıyorum. Köşeyi yani. 2, 3. İki zincir çekiyorum. Yuvamızın, köşemizin diğer üçlüsünü de yapıyorum. 2, 3. Şimdi buradaki bu dörtlü, yani bu kısım bizim arka kısmımız. Şu anda yaptığımız ön kısımlarını yapacağız. 2 2 2 2 olarak, iki taraflı olarak yapacağız. Öncelikle burada bir yaka kısmı bırakmamız gerekiyor. Çünkü açıklık olsun diye. 4 tane öreceğiz. Şimdi bunu sayıyorum. Şunu sayıyorum. Bu tarafın, şuradaki ilk üçlü bu tarafın, buradaki üçlü de bu tarafın. Bunu bir tane olarak sayıyorum. Tekrar ikinciyi yapıyorum. Bir zincir çekeyim. Bir. İkinci üçlüyü yapıyorum. Bir zincir. Üçüncü üçlü yapacağım. 1 2 3. Bir zincir ve dördüncü üçlüyü yapıyorum. 1 2 3. Evet. Şimdi burada 4 tane üçlü yapmış oldum. 1 2 3 4. Bakın şu köşedeki, şu tarafta olanı sayıyorum. 1 2 3 4 tane. Şimdi buradan da yine şunu da sayıyorum. Bakın şu köşenin hemen bu tarafında. Şunu sayıyorum. 1 2 3 ve 4. 1 2 3 4. Hemen yanındaki, dördüncünün yanındaki boşluktan tığımı alıyorum. Buradakini de alıyorum ve birleşimimizi burada yapıyoruz. Bir zincir. Devam ediyorum. Bir zincir. Pardon, birleştirmedim. Evet. Şimdi yanındaki şuradan alıyorum. Uzattım. Köşe noktasındayım. 1 2 ve 3.
Şu köşe noktası ortası ile birlikte şurada bir tane zincirimizi çekiyoruz. Şöyle birleşimimizi yapıyoruz ve devam ediyorum. Bir zincir, bir zincir, evet, şimdi dönelim, bu kısmı bitirelim, diğer motife geçelim. Şimdi bunu birleştirdik. Bakın şurada 4 tane atladık. 1 2 3 4. Buradan da yine 4 tane ördük. 1 2 3 4 tane ördüm. Bu tarafta da 1 2 3 tane örmüş oldum. Birleştirirken 3 tane birleşim yapmış olduk. Şimdi buraya geliyorum. Buradaki motifimi birleştireceğim. Yine ilk sırayı ördüm. İkinci sıraya geldim. Yani diğer köşeye geldim. 3 tane yaptım. Şöyle bir tane zincir çekiyorum ve buradaki köşeyle birleştireceğim. Şu tam köşenin ortasına alıyorum. İçinden geçtim. Bir zincir. Şimdi bir zincirimi çektim. İpime doluyorum. Buraya yine 3 tane yapıyorum. 1 2 3. İpimi çektim. Şuraya yapıyorum. Şuraya. Şimdi diğer tarafta 3 tane birleştirerek örmüştük. Burada da yine 3 tane birleştirerek öreceğiz. Birinciyi ördük. İkinciye geçiyorum. Birleşimizi yapıyoruz. Dört tane geride kalmış olacak yaka için. 3 birleştiriyorum. Tamamdır. Şimdi bakıyorum 1 2 3 4 tane kalmış. Buradan sonrasını birleştirmeden devam edeceğim. Çünkü yaka kısmımız bu kısım. Diğer tarafta da yine 4 tane ayırmıştık. Burada 4 tane ayırarak öreceğim. Hiç birleştirmeden örüyorum. Bakın bir zincir. Devam ediyorum. Bir zincir. Bir zincir. Köşeye geldim. Köşede yine 1 2 3 2 zincirimizi çektik. Köşede yani yine 1 2 Evet, şimdi diğer tarafla artık birleştirme kısmımız burada tamamlandı. Şimdi örerek devam ediyorum. Burada daha birleştirmemiz yok. Şöyle öreyim 2-3 tane. Bakın şimdi şöyle göstereceğim. Burası yaka kısmımız. Şurada 4 tane bıraktık. Burada da 4 tane. Burada da 4 tane bıraktık. Devam ediyorum birleştirmeden. Şimdi şöyle bitirelim. Son haline bakalım. Evet, parçalarımızı, ön parçalarımızı birleştirdik. Bakın şöyle öncelikle şöyle bir açayım önce. Böyle. Bu kısım arka kısım, bu kısım ön kısım. Şöyle katlıyorum. Bunlar ön kısımlar. Şimdi şu alt kısımların birleşimini yapacağız. Bunun için de şunu alalım. Öncelikle yine şöyle bir sıra önden başlayarak bir sırayı dönelim.
Şimdi bir köşeyi döndük. Şimdi bakın. Şu bedeni birleştirmem gerekiyor. Şu alttaki motif, yani arka tarafın alttaki motif. Bakın bunlar yaka kısmındaki motifler, şu alttaki motifleri. Bu motifi birleştirirken buradaki kol ayrımını da belirleyeceğiz. Birleştirmiş olacağız. Şuradan itibaren birleştirmeye başlayacağız. Şu bakın ön ve arka kısımların kenarlarının birleşimi olacak bu. Katladığımızda bu şekilde olacak. Kenarlarının birleşimini yapmış olacağız. Şimdi şöyle döndürüyorum. Bakın şu arka kısım, bunlar ön kanatlar. Şöyle döndürüyorum. Şurası şöyle, bakın köşeyi yaptım, burada da bir zincir çektim. Hemen bunun köşesini alıyorum. Tığımı geçiriyorum. Arka kısmın köşesiyle kenarları, şu anda kenarların birleşimini yapacağız arkadaşlar. Arka ile ön kısmın kenar birleşimini yapıp birleştireceğiz. Şimdi bakın şu orta noktayla buluyorum. İçine atıyorum. Şöyle bir tane zincir çektim. 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Yanındaki birleştirdim. Pardon, zincir yoktu burada. Uzattım, aldım. Köşeye kadar birleştire geleceğim. Ön ve arka kısmın kenar birleşimini yapıyoruz şu anda. Evet. Şimdi geldim buraya. Şimdi burada da alt kısımda bir atlama yapmışım. O yüzden denk gelmemiş arkadaşlar. Orayı hemen düzelttim, geldim. Şöyle. Yani şuradaki tüm boşluklardan birleştirmemişim. Evet, şimdi geldik tepe noktasına. Yani köşe kısmına. Şimdi 3 tane trabzanımızı yaptık. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bakın burada köşelerde hem buradaki köşeyle hem de buradaki köşeyle birleştirme yapmam gerekiyor. Bunun için şu köşeleri almıyorduk. Şuradaki zincire, şöyle birazcık zor olacak ama şu tam ortasındaki, bakın şu iki köşenin, şuradaki iki köşenin birleşimindeki şu ortadaki zincirden alıyorum. Şuradan şöyle tekrar göstereyim. Şuradaki iki köşenin birleşimindeki şu ortadaki zincirden alıyorum buradan. Bir de buradaki köşeden alıyorum. Bu zaten buradaki köşe. Şöyle aldım. Bir zincir çektim. Burayı tekrar göstereceğim. Şimdi şu iki birleşim noktasından aldım. Şu üstteki motifin, bakın bu birleştirdiğim yer şu üst ön motif. Bu üstteki motifin köşe noktasından, ama şöyle yine düz kısımdan, yani şu şekilde değil, yine düz kısımdan alıyorum. Şuradaki ilmeğimi de şöyle uzunca bıraktım. Şöyle bir bunun içinden çıkıyorum. Daha sonrasında da buradan çıkıp bir tane zincirle bağlayıp şuradaki 3 tane trabzanımı yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi bakalım. Bakın buranın hem kolunu ayırt etmiş olduk, hem de burayla da birleşimimizi şu anda
yapacağız. 3 taneyi yaptım. Şimdi burayla devam ediyorum. Şu üst motif, ön kısmın şu yaka için ayırmış olduğumuz hani yaka kısmı olan üstteki motifimiz bu bizim. Hemen şöyle bakın, burayla da birleşimiz yapıyoruz. Sabitleyelim. Birleşim yapa yapa kenara kadar geleceğim. Burayla alıyorum. Evet. Köşeye kadar geldim neredeyse. Köşedeki 3 tane trabzanımı yapıyorum. 2 3 bir zincir çektim. Hemen bunun köşesiyle birleştirip bir zincir çekiyorum. Evet, buradaki birleştirmemiz tamamlanmış oldu bu kısım. Şimdi şurayı devam ettirelim. Burada birleştirme yapmıyoruz artık. Kenara kadar gelelim. Evet, birleşimimizi yapmış olduk. Bakın hem böylelikle de burada da kol kısmı içinde ayırmış olduk kol kısmımızı. Kenar kısmını birleştirdik. Şimdi aynı işlemi bu tarafta uygulayacağım. Bunu da yine şöyle bir sıra önceden başlayıp bir sırayı dönelim. Evet, şimdi bir sırayı ördüm. Yuvada da üçlü trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi birleştireceğiz. Şimdi bakın, burası yine ön parçamız. Öncelikle şurayla birleştireceğim. Daha sonrasında da arka kısmın kenarıyla birleşimimizi yapacağız. Şöyle şunun bakın ön kanadımın yine şu ortasındakiyle şöyle çevireyim daha rahat olsun. Şöyle alıyorum ve çekiyorum. Bir zincir çektim. Şimdi burada yine 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. 2 ve 3. Şimdi bir zincir çektim. Pardon, çekmiyorum. Burada şaşırdım. Şimdi ipimi uzattım. Burada birleşimimizi yine yapıyoruz. Şöyle bir zincir çektim. Buraya trabzanlarımızı yapıyoruz. 3 tane trabzanımızı. 1 2 ve 3 trabzan. İpimi uzatıyorum. Yanındakine yine yanındaki boşluğa alıyorum. Bu birleşimleri herhalde anladınız arkadaşlar. Oldukça basit. Şimdi bir zincir çektim, sabitledim, geçtim bu tarafa. 1 2 3. Yine şurayla birleştiriyorum. Şöyle yine buraya geldim. 2 3 uzatıyorum. Köşeye kadar birleştirerek geleceğim. Şimdi köşeye 3 tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 3. Bir zincir çektim.
Köşe noktasındayız. Bir tane zincirimi çektim. Şimdi burada yine şu iki köşeyi beraber birleştireceğiz. Diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi. Şimdi öncelikle şunun bakın ön taraftan alıyorum. Geldim buraya. Burayı da yine ön taraftan alacağım. Yine şu iki tane birleşimimizin şöyle çevireyim. Bakın şu iki birleşimimizin ortasındaki zincir şu. Şuraya takacağım. Bakın iki köşeyi birleştiren iki köşeyi birleştirin. Hemen şu orta noktasından takacağım arkadaşlar. Evet, şimdi bakın şu dediğim gibi şu iki köşeyi şu iki köşeyi birleştiren hemen ortasından alıyorum, tığımı geçiriyorum. Buradaki yuvanın da şu düz kısmından bakın örneğimiz düz kısmından şu şekilde ilmeğimi buradan tutuyorum. Çekiyorum. Bir de buradan çekip şöyle bir zincirle sabitledim ve devam ediyorum. 3 taneye 2 ve 3. Şimdi ipimi tekrar çekiyorum. Şimdi şu kenar kısmı ile birleştiriyoruz. Bakın diğer kenar kısmı ile birleştirerek devam ediyorum. Aldım. Şöyle bir zincir. 2 3 1 2 3 hemen 1 birleşim yapa yapa bu kenarı da tamamlıyoruz. Geldik köşe noktasına. Pardon, köşe noktasına, öndekine. Böyle bazen atlamalar yapabiliyorum. Siz yapmayın. Evet. Köşe noktasında yapıyorum. 1 2 3 tane köşeye yaptım. Bir zincir çektim. Buranın köşesiyle birleştiriyorum. Bir zincir ve devam ediyorum. Artık birleştirmemizi tamamladık. Bu kenara da bitirip bir zincir, bu kenara da örüp şöyle bir son haline bir bakalım parçamızın arkadaşlar. Evet, hırkamızın zemini hazır. Şimdi kollarına geçeceğiz. Ama şöyle bir ölçelim isterseniz, kaç santim olmuş. Şöyle birleştirdikten sonra yaptıktan sonra şöyle elinizle birleştirin arkadaşlar. Ben hani düzenleyin, birleştirin diyorum. Şöyle düzenlemeler yapabilirsiniz. Şöyle birazcık çekiştirin. Hani bir ütüleme gibi olmuş olsun. Şöyle düzenledikten sonra evet, şöyle bir ölçelim bakalım kaç santim olmuş. Evet, 26,5 gibi. Şöyle göstereyim bakın. 26,5, 26 santim diyelim biz. 26 santim. Üst kısımda yine aynı şekilde 26 santim. Şöyle. Evet, 26 santim. Gördüğünüz gibi. Alt kısımda öyle 26 santim. Yani 6 aylık çocuklara rahatlıkla olabilecek bir ölçü arkadaşlar. Şimdi kollara geçelim. Evet arkadaşlar, ben ana gövdemi tamamladım. Gördüğünüz gibi şöyle arka kısmını da göstereyim. Bakın bu şekilde. Bir tane de kolunu yaptım. Şimdi sizlerle beraber diğer kolunu yapacağız. Daha sonrasında da kapşon kısmına geçeceğiz. Şimdi diğer kolunu da beraber yapalım. Şuradan
Şöyle kol altında birleştirdiğimiz bir nokta vardı. Oraya bakalım şimdi. Bakın. Şurada köşelerimiz var. Yani yuvalarımız var. Burası. Burası. Şimdi şurayı şu şekilde alabiliriz. Ama şuradaki, bakın buradakini buradan aldığımız zaman burada bir kabarıklık olur. O yüzden ne yapıyorum? Bu kısmı alabilmek için şurada, bakın şuradan bahsediyorum. Şu motifin, şöyle göstereyim, bakın. Bu motifin şuradaki köşe kısmından bahsediyorum. Birleştirdiğimiz yer. Buradan aldığımda burada şu birleşim yeri olduğu için burada bir kabartı olacak. O yüzden ben onu şu üst kısımdaki zincirli kısımdan alıyorum. Bakın. İsterseniz bunu hiç almayabilirsiniz. Ama ben biraz kolun daha böyle bol olmasını istediğim için bundan da ilmekler çıkaracağım, trabzanlar. Şimdi şuradaki trabzana batarak yapacağım. Daha sonrasında da bakın yandaki motifinde hemen burasından buradaki köşe yuvasından trabzanlarımı çıkaracağım. Şimdi tekrarlıyoruz. Bakın şöyle koyayım. Tekrar göstermek istiyorum. Şimdi bu şekilde açıyorum motifimi. Burası kol altı. Birleştirmiş olduğumuz yer. Şu motifin, bakın şu üst kısmında zaten siz elinizde de daha rahatlıkla göreceksiniz. Şuradaki şu zincirli kısımdan ilmeklerimi çıkaracağım. İpimi buraya takıyorum. 3 zincir çektim. 2, 3. Buraya zincirim dahil 2 tane trabzan yapacağım. Şu ipimi de arkada yürüteceğim. Bir saniye. Evet. Şimdi buraya 2 tane trabzan yaptım. Zincirimle birlikte 3 tane trabzan olmuş oldu. İpimi doluyorum. Şimdi hemen yanındaki, bakın şu yuvadan alıyorum. 3 tane de buraya trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar ipimi doluyorum. Aralarda zincir çekmiyoruz. Şu boşluk, bakın. Şu boşluktan alıyorum. 1, 2, 3. Tekrar ipimi doladım. Yanındaki boşluktan. Bu boşluklara hep 3'er tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. İpimi doluyorum. 1, 2 ve 3. Yanındakine aralarda zincir çekmiyorum. İki, 3. Tekrar ipimi doladım. 1, 2, 3. Şimdi şuraya geldim. Buradaki bakın 2 tane yuva var, birleştirilmiş, yani köşe noktalarım. Önce bununkinin içine, bunun içine 3 tane yapıyorum. 1, 2, 3. Daha sonrasında da bunun içine yapıyorum. 1, 2, 3. Zincir çekmedim. Devam ediyorum. Toplamda 18 tane üçlü yapacağız arkadaşlar. Tüm boşluklara 3'er tane trabzanımızı yapıyoruz.
2 3 geldim son noktaya. Şimdi bakın şuradaki yuvaya geldim. Buradaki başlangıç noktamda hemen kenarımda bir yuvam var. Oraya da yine 3 tane yapıyorum tam yuvaya arkadaşlar. 1 2 3 ve şu 3 tane zincir çekmiştim. Hemen onun tepesiyle birleşimimizi yaptık. Şimdi sayalım bakalım kaç tane olmuş. 1 2 3 4 şuradan evet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Şimdi tekrar sayalım arkadaşlar. Bir yerde atlama yapmışım. O yüzden tam 18 tane olmamış. Şimdi şu kol altında bakın şuradaki yuvaya, şuradaki yuvaya, buradaki yuvaya ve buradaki yuvaya batmanız gerekiyor. Burada 3 tane yuva var. Bu 3 yuvayı atlamayın. Şimdi sayıyorum. 1 2 3 bakın. Şu bir üçlü grup 1. Bu bir üçlü 2. Bu bir üçlü 3 kol altında 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. Evet şimdi oldu 18 taneyi yapmış olduk. Az önce bir yere atlamışım şu kol altında. Tamamdır. Şimdi birleşimimizi yapıyoruz. Şuradaki 3 tane zincirle birlikte birleşimimi yapıyorum. Şimdi bakın burada birleşim yerlerinin gözükmesini istemiyorum. Bunun için şöyle ipimi doluyorum. Şu hemen birleştirdiğim yerin şurada bir boşluk var. Şöyle hafiften ipimi birazcık uzattım. Bakın geriye dönüyorum. Şu boşluğa ipimi tığıma atıyorum. Şöyle birazcık uzatıyorum. Burada bir trabzan yapıyorum. Şöyle bir. Aynı yere tekrar döndüm. 2 ve aynı yere tekrar batıyorum. 3. Şimdi burada 3 tane trabzan yapmış oldum. Zincir izim hiç gözükmedi bile. Tekrar ipimi doluyorum. Şurada 1 2 3 tane olan trabzanın bakın şurası 3. Hemen şu arasına yani 2 3 trabzanın ara noktasına batıyorum. Bu kol altı biraz sıkışık olduğu için sayarak yapın isterseniz burayı ilk sıralarda. Evet buraya hemen 2 3 tane yaptım. İpimi doluyorum. Burada da yine bir 3 tane atladım. Hemen 2 3'ün arasına bir tane 1 2 3 ipimi doluyorum. Yine burada da bakın şu boşluğa yani 2 1 2 3 tane sayıyorum boşluk 1 2 3 yanda hemen 1 zaten bir kol altında böyle bir sayarsınız sonra zaten kendisini belli ediyor o boşluklar bakın zaten o boşluklar kendisini belli ediyor. Şimdi buradan devam ediyorum yine 2 3 tekrar geliyorum buraya. Evet. 2 3 sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Ben 18 kutucuk yaptım ama sizinki hani sıra sayısını fazla yaparsınız az yaparsınız bu kutucuklar değişir sayıları.
Sadece o trabzanları yapmanız gereken yerleri ben size gösterdim. O kısımlara yaptığınız zaman bir kolda kaç tane kutucuk varsa, kutucuk dediğim şu üçlü trabzanlar, bu gruplardan bahsediyorum. Kaç tane grup varsa diğer kolda da yine aynı şekilde olacak. Benim diğer kolda 18 tane kutucuğum vardı. Burada da yine aynı şekilde olması gerekiyor. Ona dikkat edelim. 2 3 sıra sonuna kadar geliyorum arkadaşlar. İki, üç. Buraya da yine aynı şekilde 1 2 3. Evet, şimdi yine buradaki kutucuğa 1 2 3 birleşim yerine geldik. Son sıraya. Burada hemen şu ilk trabzanımızın tepe noktasıyla birleşimimizi yapıyoruz. Şimdi bakalım. Şuradaki birleşim yerine azıcık ipimi uzatayım. Bakıyorum. Evet. Şimdi bakın. Kol altı şu kısım. Birazcık bu tarafa doğru geriden aldığımız için bir kayma oldu. O kaymanın da önüne geçmek istiyorum. Bakın şöyle kol altı şöyle yaptığınız zaman birleşim yeri bu tarafta kalıyor. Sizde kayma var mı yok mu? O şekilde bakabilirsiniz. Şimdi ne yapacağım burada? Hemen aynı işlemi yapmıyorum. Kayma olduğu için hemen şöyle yanındakine bir kaydırma yapıyorum. Sonra şu aradaki boşluğa da bir kaydırma yapıyorum. Burada 2-3 tane zincir çekip aynı yere 3 tane trabzan yapıyorum. Zincirim dahil. 1, 2 ve 3. Böylelikle bu kaymanın önüne geçmiş oluyorum arkadaşlar. Bir sırada bu şekilde geriden alıyorum. Bir sırada da önden alıyorum. Eğer çok kayma olduysa yani onu siz kendi hani elinize göre ayarlayabilirsiniz. Mesela bakın. Bakıyorum. Mesela bir sonrakinde yine geriden değil önden alabilirim eğer hani kayma yine varsa. Yani önemli olan burada şu koltuk altında birleşimlerin şu koltuk altına denk gelmesi. Şimdi ipimi doluyorum. Hemen yanındakiyle devam ediyorum. Zaten birleşimlerimiz bu şekilde yaptığımız için hiçbir şekilde orada iz belli olmayacak. Mesela bakın şurada göstereyim size. Koltuk altı mesela şu kısım. Hiçbir şekilde belli olmuyor birleşimler. Burada da yine aynı şekilde. Şimdi bu sırada yine bitişi göstereyim. Şimdi sıra sonuna kadar isterseniz gelelim. O sıra sonunu göstereyim size. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi şu 3 tane zincirimin hemen tepe noktasıyla birleşimimizi yapıyoruz. Şimdi bakalım yine kayma var mı? Bunun için ne yapıyoruz? Şöyle düzenleme yapıyorum. Şu kolu şu şekilde bakıyorum. Yine kayma var. Bakın. Şurada. Bu sırada da kayma var. Şu önden yine başlayacağım. Yine kaydırmayla geliyorum. Kaydırmayla geldim. Hemen boşluğa geldim. Şimdi eşitlenmiş olacak. Yine 2-3 zincir çektim. Aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. Siz de bu şekilde kaydırma olunca yani diğer tarafa, ön tarafa kaydırma olduğu zaman bir başlangıcınızı o şekilde yapabilirsiniz benim gibi. Şimdi bakın bu sıranın sonunda diğer türlü birleşimimizi yapacağız. Yani başlangıcımızı yapacağız. Yani şu sırada şu şekilde başlayayım, bu sırada bu şekilde değil.
kaydırmaya dikkat ediyoruz. Kaydırma yapmamaya dikkat ediyoruz. Kaydırma olduğu zaman ne tarafa kaydırma varsa diğer tarafa doğru almaya çalışıyoruz. Yani tam ortalayacağız onu arkadaşlar. Ona dikkat edeceğiz. Şimdi yine sıra sonuna kadar gelelim. Yine sıra sonuna kadar geldim. Buradaki 3 zincirimle birlikte birleşimimizi yapıyoruz. Şimdi şu birleşim yaptığımız hemen şu boşluktan trabzanlarımızı alacağız. Yine ilmeğimizi şöyle birazcık uzatıyorum. Şuraya geri dönüyorum. Yani kaydırma yapmıyorum bu sırada. Yapıp diğer kutucuğa geçmiyorum. Evet, burada bir tane trabzanımızı yaptık. İkinci trabzanımı yapıyorum. Ve üçüncü trabzanımı yapıyorum. Ve devam ediyorum. Herhangi bir eksiltme, artırma yok arkadaşlar. Kol bitene kadar bu şekilde uygulayacağız. Önemli olan dediğim gibi şu başlangıç noktalarının şu kol altından kaymamasını sağlamak. Bakın şu anda tam eşit. Kol altı şurası. Kolumun birleştiği yer tam eşit. Ona dikkat edeceğiz. Kaydıkça eğer bu tarafa kayıyorsa bu tarafa gelmesini sağlayacağız. Bu tarafa kayıyorsa bu tarafa gelmesini sağlayacağız. Onu da eğer bu taraftaysa kaydırmayla bu tarafa alıyorum. Yani hani şuradaki boşluğa geçebilmek için kaydırma yapıyorum. Bu taraftaysa da benim şu anda başlamış olduğum gibi yapıyoruz. Kolu da bu şekilde ilerletiyoruz. Şimdi kolu kaç santim öreceğim, bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi internette Nakon'un beden ölçüm tablosu vardır. Orada kol boyu ölçüsü vardır. Aylara ve yaşlara göre arama motorundan yazarsanız çıkar. Orada kol boyu ölçüleri var. O ölçülere göre kolun uzunluğunu yapabilirsiniz. Ben şöyle yapıyorum. Şu kol altından itibaren şurası kaç santimse buraya da yine şu lastiğe kadar olan kısmı o kadar yapıyorum. Şimdi benim bu bedenim şu anda bitmemiş. 2 sıra daha gelecek. O şekilde ölçeyim. Bakın şu anda 13 santim. 2 sıra daha gelecek. Toplamda benim bedenim 15 santim olacak. Lastikten önceki, yani kol altından sonradan bahsediyorum. Bakın kol altından sonra şu motifim, şu alttaki motifim kol altından sonra. Bu alttaki motifimi ölçüyorum, baz alıyorum. 13 santim. 2 sıra daha gelecek, 15 santim. Şimdi yine burasında kol altından itibaren ölçüyorum. Bakın 15 santim kol altından itibaren. Yani şuradaki bedenin boyu şu kol altından itibaren ki bedenin boyu kaçsa kol boyu da o kadar olacak. Lastikle birlikte de şöyle 21 santim. Omuz kısmından birazcık düşük bir omuzdur. Omuz kısmından itibaren, yani şu beyazı takmış olduğum kısımdan itibaren de yine ölçüyorum. Bakın 21 santim o beyazı taktığım kısımdan itibaren düşük bir omuz olacağı için şöyle 21-22 santim kadar şuradan aşağısı kola gidecek arkadaşlar. 21-22 santim kadar bir kol boyu olmuş olacak. Dediğim gibi düşük omuz olduğu için, düşük kol olduğu için o şekilde. Burada 15 santim. Burası da yine 15 santim. O şekilde yapabilirsiniz. Hani bu şekilde ölçebilirsiniz. Eğer bu şekilde yapmak size zor gelecekse koltuk altından itibaren kol boyunu ölçeceksiniz. Ona göre Nakon'un ölçüm tablosundaki kol boyu ölçüsüne göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Her çocukta kol boyu değişebilir. O yüzden o tabloyu ayak uydurmakta fayda var. Ben o şekilde hazırlıyorum. Şimdi bu şekilde kolumuzu da bitirelim. Sonrasında beden sonu sıramızda gideceğiz. 2 sıra gideceğiz. Sonra lastik, sonrasında da kapşonumuzu yapacağız. Önce kolumuzu bir bitirelim. Tabii şu lastiğe kadar geleceğiz kol boyunda. Sonra lastiğe geldiğimizde söyleyeceğim. Bu lastiğin de nasıl yapıldığını sizlerle paylaşacağım. Ben kolu tamamladım. Bu beyaz kısımla şu motifimin en son sırası. Şurası beyazlı olan kısım. Bunu saymadan 16 sıra ördüm. Şimdi en son bir sıra trabzan gideceğiz ama burada eksiltmeler yapacağız. Şimdi alıyorum. Evet. Şimdi burada eksiltmeler yapacağız. Öncelikle şu yuvaya bir girelim. Şöyle.
Tamam. Yanındakine batıyorum. Bakın. Yuvaya bir tane yaptım. Hemen dibindeki boşluk şu. İkinci trabzanımı yapıyorum. Ve üçüncü trabzanımı yapıyorum. 3 tane trabzan yaptım. İpimi doluyorum. Bakın bunun şöyle tek kanadını alıyorum. Burada eksiltme yapacağız ama eksiltmeleri de gizli eksiltme olarak yapacağım. Yani eksiltme yapmış olduğum belli olmayacak. Bakın şöyle göstereyim. Şurada eksiltmeler yaptım. İlk sırada şu trabzan sırasında ve hiç belli olmuyor. Bu şekilde yapacağız. Şimdi bakın tekrarlıyorum. Hemen yanındakinin şöyle bakın ön kanadına tek bir kanat alıyorum. Daha sonrasında onun yanındaki ilmeğe, hemen yanındaki ilmeğe normal batıyorum. Tekrar gösteriyorum. 3 trabzan yaptım. Hemen yanımdaki ilmeğime bu şekilde değil, şu ön kanadını alıyorum. Daha sonrasında bunu tutuyorum bu şekilde. Yanındakini ilmeğe tamamen batıyorum. İpi alıyorum. Şu ikisinden, şu tek kanattan ve şu tamamen aldığım ilmeğin içerisinden ikisini de çıkaracağım. Evet, bu şekilde. Şimdi şöyle sıkıştırarak trabzanımı yapmış oldum burada. Şimdi yine 3 tane trabzan yapıyorum. Her 3 trabzanda bir kesim yapacağım. 2 3. Şimdi tekrar bir tane daha kesim yapacağız. Yine bu yanındakinin, yani sıradakinin ilk ilmeğinden, yani ön kanadından alıyorum. Yanındakini ilmek olarak alıyorum. İpimi aldım. Bu ikisinden çıkarıyorum. Tığımda 3 tane kaldı. Sıkıştırarak örüyorum. Evet, şimdi yine bir 3 tane daha örüyorum. 1 2 3. Tekrar bir eksiltme daha. Bunun ön kanadından yanındakini ilmek olarak alıyorum ve bu ikisini tığımdan ip alıp çıkarıyorum. Tığımda 3 tane var. Doluyorum. Bu şekilde yaptığımız zaman eksiltmelerimiz hiçbir şekilde belli olmuyor arkadaşlar. Zaten böyle hafif boşluklar olsa da üst sırada lastik yapacağımız için oralarda kapanıyor ama bakın yani öyle büyük bir boşluğumuz yok. Şimdi 2 3 tane yine trabzanımı yaptım eksiltmeden sonra. Yaptığım eksiltmeyi saymıyorum. Sonrasında 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi yine bir tane daha eksiltme yapacağız. Bakın yanındakinin, sıradakinin ön kanadından alıyorum. Ve yanındakini ilmek olarak alıp arkadan ipimi tığımı alıp bu ikisini çıkarıyorum. Ve daha sonrasında da trabzan olarak çekiyorum. Yine 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 ve yine eksiltmemizi yapıyoruz. Yine 3 tane trabzan. Eksiltmeyi sanırım anlaşıldı. Her 3 trabzanla bir eksiltmemiz olacak. Bu birinci. 2 3 trabzan. Şimdi yanındakini ön kanadına bunu ilmek olarak alıyorum. Tığım ikisinden çıkardım ve trabzanımı yapıyorum. Yine 1 2 3 trabzan. Ön kanat, ilmek, ip ikisinden çıkardım. Trabzan. Evet, şimdi burayı hızlı geçiyorum. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Evet. Eksiltmemizi yapacağım. İki ve 3. Bu şekilde daha iyi oldu. İki, 3,
1 2 3 tane yaptık. Sonda bir tane kaldı. Onu da normal örüyorum arkadaşlar. Eksiltme yapmadım. Şimdi birleşimimizi yapıyoruz. Şimdi bir tane zincir çekeceğim. Lastik kısmına geçeceğiz. Lastik kısmı için öncelikle şu ilk şuradaki trabzanıma, önümdeki trabzanımı şöyle bakın. Alt kısmından alıyorum. Diğer taraftan şu şekilde alıyorum. İpimi aldım. Uzattım. Burada bir ön lastik yaptık. İpimi doluyorum. Yanındakini de şu arkadan alıyorum. Öne doğru geldim. Bakın arkadan öne doğru geldim. İlmeğimin üzerinden arka tarafa doğru gidiyorum. Ve aldım. Bunu önden tığımı arkaya doğru, arkasından alıyorum. Hemen ipimi de çıkardım. Bu şekilde. Bunu arkadan öne doğru geliyorum. Bunu önden. Yani herkes lastik yapımını biliyordur eminim. Ama yine şöyle göstereyim. Bakın bir ön lastik, bir arka lastik olacak şekilde yapıyoruz lastiklerimizi. Şöyle arkadan öne doğru geliyorum. İlmeğimin üzerinden geçtim. İpimi aldım, çıkardım. Bunu da ilmeğimin arka kısmından alıyorum. Bu şekilde ilerliyorum. Sıra sonuna kadar geleceğim. Evet. Sona geldim. Bakın sonda 2 tane var. Hemen bunu ön lastik olarak alıyorum. Bunu da arka lastik olarak aldım ve birleşimimi yaptım. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. Şimdi buradan şu önde kabartılı olanları önden alıyorum. Arkada kalanı da arkadan alıyorum bu şekilde. Önden olanı önden, arkada kalanı da arkadan aldım. Önden olanı önden, arkadan olanı da arkadan aldım. Bu şekilde lastik sıramızı yapıyoruz. Lastiğimizi yaparken birazcık sıkı olarak yapalım ki lastiğimiz büzsün. Bakın burada lastiğimiz gördüğünüz gibi az kısmı küçüldü ördükçe. Birazcık sıkı ördüm çünkü. Siz de eliniz eğer sıkı öremiyorsanız tığ numaranızı küçültün. 2 milimle örün. Mesela bunu 2,5 ile örüyoruz. 2 ile lastiği yapabilirsiniz. Ben toplamda 6 sıra yaptım. Siz lastiğinizin genişliğini istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. 6 santimlik bir lastik oldu benimkisi. Siz dediğim gibi istediğiniz genişlikte, uzunlukta 7 sıra olur, 8 sıra olur. İstediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Lastiği uzun seviyorsanız uzun yapın, kısa seviyorsanız kısa yapın. Şimdi ben bu lastiği sonuna kadar gideceğim arkadaşlar, kol lastiğini. Daha sonrasında şöyle bir genel hatlarına bir bakalım. Hırkamızın kapşon kısmıyla devam edeceğiz. Ama kapşon yapmak istemeyen arkadaşlarımız belki olabilir. Onlara da hırkaya nasıl hani hırkayı nasıl hani hırka olarak yapmak isteyenler için hırkayı nasıl tamamlayacaklarını söyleyeceğim. Ben bugün bunu kapşonlu olarak hazırlamak istedim. Motiflerimi de hazırladım. Onları da yine göstereceğim size. Şimdi bir bitirelim kolu, gelelim. Lastiğimi tamamladım. Birleşimimi yaptım. İpimi kesiyorum. Evet.
Şimdi bu ipimizi de şöyle iç kısımda yürütüp yok edeceğiz arkadaşlar. Ne kadar uzun yok ederseniz o kadar sökülme ihtimali azalır. Şöyle. Bunu ben devam ederim. Şimdi şöyle bir bakalım hırkamıza. Tamamdır. Evet, kollarımızı şöyle göstereyim. Bakın kollarımız tamam. Şimdi kapşonunu dikecektik, birleştirecektik ama öncelikle bunu bu şekilde hırka olarak yapmak isteyen arkadaşlarımız için nasıl yapabilir? O yüzden beden kısmıyla devam edeceğim. Hani kapşon yapmak istemeyen ve sadece hırka olarak bitirmek isteyenler için fikir olmuş olur. Şimdi öncelikle beden kısmıyla devam ediyorum. Şöyle döndürdüm. Bedende öncelikle şuradan ipimi takıyorum. Şöyle 3 tane trabzan yapıyorum buraya. Beden sonundayım şu anda. Baştaki zincirimi taktım. Evet, 3 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi burası yuva, köşe. Burada köşe oluşturmayacağım. Çünkü köşe oluşturursam burası yine böyle bir ovallenmiş olacak. Ben direkt bu tarafa doğru gidiyorum. İpimi doluyorum. Şu yuvaya 3 tane trabzan yapacağım. 1 2 ve 3. Şu araya zincir çekeyim, toplamasın. Zincir çekmeyi unutmuşum. Evet, bir zincir çektim. Boşluğa 3 tane zincirimizi, trabzanımızı yapıyoruz. 2 ve 3. Evet, bu şekilde. Şimdi devam edeceğim. Bir zincir çekiyorum. Şöyle boşluklara 1 2 3, tüm boşluklara 3 tane trabzan yaparak ilerleyeceğim arkadaşlar. Beden sonunda. Yine aralara bir tane zincir çekelim. Çok toplamasın. 1 2 yine bir zincir. 2 3. Evet, geldim. Üç tane. Şimdi burada bakın her iki tarafta da yuva var. Bir burada, bir burada. Burada 2 tane yaparsam burada bir marullanma olacak. O yüzden 2 tane yapmak istemiyorum. Şu hemen bakın ikisinin birleşimi olan yerde bir zincirim var. Şurada. Hani birleşim olan zincir. Şu. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Arada bir zincirimi çekmemişim yine. Çekeyim. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim ve buradaki boşluğa geçiyorum. Yani bu köşeli olan yerlere ikisine ayrı ayrı yapmadım. Marullanmasın diye bir tane ortasındaki zincire yaptım. İpimi doladım. Hemen yanındakine geçiyorum. Bakın boşluk. Bir zincir. Yine bir zincir. Bir zincir. Evet, hep bu şekilde yuvalara 3 zincir 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi geldim şuradaki boşluğa. Yine 3 tane trabzanımı yapıyorum. Trabzanları hızlı geçiyorum arkadaşlar. Hızlı yaptığımı söyleyebilirsiniz ama trabzan yapıyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. O yüzden de hızlı geçiyorum. Şimdi bakın geldim buradaki 2 tane köşeye yine. Ne yapıyoruz? Yine bir zincir çektim. Bunun ortasında birleşim yeri olan zinciri
3 tane trabzan yapacağım. Yine her ikisine ayrı ayrı doldurmuyorum. Oraya bir tane yapıyorum. Dediğim gibi bunu marullanma olmasın diye yapıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum ve buradaki boşluğa geçiyorum. Gördüğünüz gibi. İki, üç. Zincirimi de çekeyim. İki, üç. Yine bir zincir. Bakın yine bunu yaptıktan sonra 2 ve 3. Yine köşeli kısımlara geldim. Yine burada ne yapıyoruz? Ortasında birleşim yapmış olduğumuz zincirimiz var. O zinciri trabzanımızı yapacağız. Burada biraz batmakta. Şurada tamamdır. Buraya yine 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 trabzanımı yaptım. Şimdi devam ediyorum. Bir zincir. Bu sırayı uzatabilirsiniz isterseniz. Hani 2 sıra da yapabilirsiniz. Dört tane yapmışım. Ben sadece bu sırayla sonlandırıp ikinci sıraya geçeceğim. Orada da sadece trabzan yapacağım. Ama siz eğer hani ikinci sıra bu şekilde yapmak isterseniz, yani yine bu boşluklara batarak ilerlemek isterseniz, aynı yaptığım modeli yapmak isterseniz burada ipinizi keseceksiniz ve buradan devam edeceksiniz. Eğer bu şekilde dönerseniz ters örgü olmuş olur. Bu da hırkamızın gidişatını, düzenini bozmuş olur. O yüzden yine aynı örneği kuracaksanız ipinizi kesin, diğer taraftan başlayın. Ben etek kısmına lastik koyacağım için trabzan sırasını dönerek yapacağım. Zaten lastikte trabzan sıram belli olmuyor. Tamamdır. Şimdi döndürüyorum. Şöyle bir zincir çektim. Hemen dibine trabzanımı yapıyorum. Sadece trabzan gideceğim. Aralardaki bir zincirlerim yok arkadaşlar. 2, 3. Şu boşluğa da bir tane trabzan yapıyorum ve devam ediyorum. Boşluklara bir tane trabzan yapıyorum. 2, 3. Bakın boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Şu önden. Trabzan sırasını bu şekilde tersten gidebilirim. Hemen boşluğa yine bir tane trabzan yapıyorum. Çünkü üst sırada lastik gideceğim için bu trabzan sırasının ters örgü olduğu belli olmayacak. Onun için bunu ters gidiyorum. Ama eğer siz bu modeli, şuradaki modeli bir sıra daha uygulayacaksanız bu şekilde dönmeyin. İpinizi kesin. Diğer taraftan tekrar başlayın ve modelinizi kurun arkadaşlar. Şu boşluklara bir trabzan yapıyorum. Ve buradaki ilmeklerin de tepelerine trabzanımı yapıyorum.
boşluklara bir trabzan ve bu 3 trabzanın tepe noktalarına birer tane trabzan yaparak, yani burada 3 trabzan, boşluklara bir trabzan, 4 trabzan. Şimdi bu trabzanlı sırayı ben düz kısımdan yapmak istiyorum eğer derseniz de şöyle yapacaksınız. Yine ipinizi koparacaksınız. Şu diğer taraftan ipi takıp geleceksiniz arkadaşlar. Ön kısımdan yukarıya çıkabilirsiniz. Bu ön kısmı da yine o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ben bu şekilde hazırlıyorum. Ama tersten de dediğim gibi hiçbir zararı olmaz. Çünkü belli bile olmayacak üstünde lastik gideceğim için belli olmayacak. Onun için bu şekilde hazırlıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Bakın sıra sonunda şöyle bir düz. Şimdi hırka olarak devam etmek isterseniz buradan yukarıya doğru, yani şu kenarını, kenar kısmını yine trabzan olarak devam edeceksiniz. Başa kadar, yaka kısmına kadar. Yaka kısmında yine burayı trabzan, şu yaka kısmını komple trabzan olarak devam edip aşağıya kadar, şuradaki birleşim yerine kadar, şurada başlamış olduğumuz yere kadar, buraya kadar trabzan olarak devam edeceksiniz. Daha sonrasında döndürüp lastiğimizi yapacağız arkadaşlar. Şimdi geldik buraya kadar, döndürdüm. Yine lastiğimi yaparak buradan yukarıya lastiğimi yaparak ineceğim. Yaka kısmını dolaşacağım lastiğini yaparak ve geleceğim. Kaç sıra isterseniz lastik kısmını o şekilde yapabilirsiniz. Tabii ki bu etek kısmında yine aynı şekilde bütün olarak öreceksiniz arkadaşlar. Ben yukarıya çıkmıyorum. Sebebi de kapşon yapacağım ve bu kenar kısımlarını kapşon ekledikten sonra dönmem gerekiyor. Kapşonun üst kısmını da döneceğim için. O yüzden ben direkt dönüyorum. Yani yukarıya çıkmıyorum. Siz hırka olarak bitirecekseniz eğer yukarıya çıkıp trabzan olarak anlattığım şekilde yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben döndürüyorum. Şöyle 2-3 zincirimi çektim. Şimdi ilk yine aynı kolla yapmış olduğumuz gibi bir ön bir arka lastik olarak yapacağız. Şimdi ilkini ön lastik olarak aldım. Yanımdakini şöyle arka lastik olarak alıyorum. Bunu ön lastik. Bunu arka lastik. Bunu ön lastik. Bunu arka lastik. Ön lastik. Herhangi bir eksiltme yapmıyorum. Ön lastik, arka lastik. Bu şekilde ilerleyeceğim. Birazcık böyle büzsün isterseniz ve elinizi sıkı tutamıyorsanız eğer yine bir küçük numarayla yapabilirsiniz. Yani 2 milimle örebilirsiniz bu lastik kısmını. Birazcık toplamasını istiyorsanız eğer. Ben birazcık sık sıkı örüyorum. Şimdi bir arka lastik, bir ön lastik olacak şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğim arkadaşlar. Oraya kadar geleyim. Evet, en son bakın geldim, en son başlamış olduğum noktaya geldim. Buraya da şöyle zincirin tepesine batarak sıramı sonlandırıyorum. İlk lastik sıramı böylelikle tamamlamış oldum. Bakın bu alttaki trabzan sırasının ters olduğu belli olmuyor. Şimdi ipimi doluyorum. 2-3 zincir çektim. Bakın öndeki kabartılı olan yerleri kabartı olarak alıyorum. Arkada kalan kısımları da şöyle arkadan alıyorum. Öndeki kabartı olan kısımları kabartı olarak, arkadakileri de arkadan alıyorum. Lastiğimi bu şekilde öreceğim. Benim beden sonu lastiğim.
hırka olarak yapacak olanlar komple yapıyorlar arkadaşlar. Bütün ön yaka kısımlarını yapacaklar. Ben o kısmı dediğim gibi kapşon olacağı için ön kısmı ayrı olarak gideceğim. Şimdi etek kısmını tamamlayalım. Kaç sıra yapacağım şimdi karar veremedim. Yapınca göreceğim. Şimdi ben de yapayım. Sizler de yapın. Zaten bir saniye sonra bitmiş haliyle buradayım. Arkadaşlar ben lastiğini tamamladım. Toplamda 4 sıra lastik ördüm. Sizler isterseniz lastiğinizi daha da uzatabilirsiniz. Ben bu şekilde benim için yeterlidir. Şimdi kapşon kısmına geçeceğiz ama kapşon kısmına geçmeden önce sizlerle motiflerimi göstermek istiyorum. 2 tane motif hazırladım kapşon kısmı için. Şimdi bu motiflerimin bakın hırkada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra yapmıştım. Ana rengimle birlikte 7 sıraydı motiflerim. Burada da 7 sıra yaptım. Ana rengimle birlikte 8 sıra oldu. Çünkü kapşonumun daha büyük olmasını istiyorum. Yani çok küçük kalacaktı o şekilde hazırlarsam. Ve aynı zamanda şu yakada 4 tane grup ayırmıştık yaka kısmı için. 1, 2, 3, 4 grup ayırmıştık. Ve şu arkada da yine 4 tane şu motifimizin yarım kalan 4 tane grup vardı. Bunu da yine 8 sıra yani ana renkte 8 sıra hazırladığımda bakın grup sayıları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tam eşit olmuş olacak. Onun için de bir tık daha hani bir sıra daha büyük hazırlamış oldum. Şimdi yaş büyüdükçe buradaki ayıracağımız yaka kısmındaki ayıracağımız bu grup sayısı artacak. Arttığı için de bizim kapşon içinde olan büyüklüğümüz artacak. Yani burada kaç tane ayırdıysanız burayı ve burayı sayıp ona göre bu kapşon için olan motifleri hazırlamanız gerekiyor. Şimdi ben birleşimimize geçiyorum. Şöyle öncelikle bir sıra ördüm. Bir sırayı ördüm. Şuradaki yuvaya kadar geldim. Burada birleşim yapmaya başlayacağız. Şimdi bakın hırkamın şu yaka kısmı için olan bu kısmı var. Bir de arka kısmı var. Yani şuradaki bu dörtlü olan yer var. Bakın yani şuradaki grubun şu tarafı. Burada da yine 4 tane var. Önce burayla birleştireceğiz. Daha sonra da burayla birleştireceğiz. Bunun için şöyle bakın yani şu şekilde olacak. Bakın şöyle olacak kapşonumuz birleştirdiğimizde. Şimdi birleştirmeye başlayalım. Öncelikle şuradaki köşe noktasından tığımı takıyorum. Bakın şu tepe yani şu yaka kısmındayız şu anda. Bakın yaka kısmının şuradan ipimi takıyorum ve şunu alıyorum. İçinden çıkarıyorum. Bir zincir çektim. Şimdi buradaki bakın şu eklediğim motif buraya 3 tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi yine çıkarıyorum. Bu tarafa doğru gidiyorum. Bakın hırkamızın şöyle göstereyim. Yaka kısmındayım şu anda. Hırkanın ön yaka kısmındayım. Şuradaki boşluktan da yine alıyorum. Yani birleştirmemiz yine aynı. Alıyorum. Şurada 3 tane 1 2 3 tane hazırladım. Çıkardım. Sıradakinden alıyorum. Bir, iki, 3 tane hazırladım. Çıkardım. Yanındakini alıyorum. Bir zincir. Evet. Şimdi bakalım. 1, 2, 3, 4 tane yaptık. Şimdi dördüncüyü yaptım. Dördüncüyü de bakın şurada ön ve arka kısmın birleşim noktası var. Buraya batmayacağız. Şuradaki birleşim noktasındaki zincirden alıyorum. Tam orta noktasından. Bakın. Tam orta noktasındaki zincirden alıyorum.
bir tane zincirimi çektim. Devam ediyorum şimdi. Şimdi diğer taraftaki 4 taneyi yapacağız. 2 3 pardon 3 tane hazırladım. Şimdi bakın. Şimdi de bakın şuraya kesinlikle batmıyoruz. Şurası orta noktadan aldık ya. Orta noktadan aldığımız için bütün hepsini kapsamış oldu bu. Direkt buraya atlıyoruz. Buradan zaten şaşırırsanız sayarsınız. Bakın 1, 2, 3, 4 tane bu kısmı. Eğer buraya batarsam 5 tane olur. O yüzden 1, 2, 3, 4. Hemen şuradan tığımı alıyorum. Bunu da yine buradan. Bir zincir. Şu anda arkadaki motifin birleşimini yapıyoruz. Bir, iki, üç. Şimdi ipimi çıkardım. Sıradakinden alıyorum. Evet. Bir, iki, üç. Şuradan aldım. Bir, iki, üç. Şimdi burada da bakın yine buradaki noktadan, yani şu ikisinin birleşimi olan yerde ortadaki zincirimden alıyorum. Bu şekilde bir zincir çektim ama şurada zincir çekmeden yapmışım birleşimi. Hemen bir zincirimi çekiyorum. Şu orta noktasından alıyorum arkadaşlar, şuradan. Anlaşıldı değil mi? Bakın şu ikisini şöyle göstereyim. Bakın ikisinin birleşimindeki şu orta nokta. Evet. Ve köşemizin diğer üçlüsünü yapıyoruz. 2 3. Şimdi bunu birleştirmemiz tamamlandı. Bu sırayı da diğer kalan iki sıraya da örüyoruz normal. Şöyle göstereyim bakın. Şimdi normal örüyoruz artık. Buradan sonrasında birleştirme yok. İki sıra ördük, birleştirdik. Kalan iki sırayı da birleştirme yapmadan örüyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle ve bu şekilde bitirip ipimizi kesip diğer motife geçelim. Evet, bakın kapşonumuzun bir tarafı hazır. Şimdi ikinci tarafına geçeceğiz. İkinci tarafında nasıl yapacağız? Şimdi öncelikle şöyle göstereyim. Bakın şöyle bak, şu kapşonu şöyle yaptığımız zaman şu kısım, yani şöyle göstereyim biraz karışık olmasın. Şu üst kısım böyle ya. Şu üst kısım, yani bu kısım değil, bakın kapşonun şu katlamış olan bu kısmı ve bu kısmıyla birleştireceğiz. Bu kısım ve bu kısım. Yani üç kenarına 1, 2 ve 3 kenara, şuraya bir kenar olarak sayıyorum. Yaka ve arka kısım, bakın burası, burası bu şekilde. Şimdi birleştireceğiz. Yine ben bir sırayı öreceğim. Bir sıra örerek birleştirirken daha iyi anlarsınız. Şimdi bir sırayı ördüm. Şimdi birleşimimizi yapacağız. Bakın şuraya atlıyorum. Bu sıra yok. Şurası yok. Şöyle katlanıyor. Katlandığındaki ilk sıra yok. Hemen buradaki ilk yuvaya, buradaki ilk köşe, yuva derken köşeye ipimi alıyorum. Şurada bir zincir çekmemişim. Evet, köşedeyim yine. Bakın buradan birleşimimizi yapıyoruz. Bir zincir çektim. Şuraya 3 tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 ve 3. Yanındakinden alıyorum. Şu şekilde gidiyoruz. Yanındakinden aldım. Bir zincir
Devam ediyorum. Bakın tekrar yanındakinden alıyorum. Şöyle hırkayı da aşağıya çekeyim, daha iyi görün. Yanındakini, yanındaki, yanındaki, köşeye geldim. 2 3 burada bir zincir çekiyorum. Yine buradakini de yine köşeyle birleşimimizi yapıyoruz. İki, üç. Şimdi bakın tekrar buradan birleştirmeye, aşağıya doğru birleştirmeye devam edeceğim. Yani böyle bu şekilde olacak. Birleştirmeye devam ediyoruz buraya kadar. Yani şu motifi bu kısmını birleştirdik. Şimdi şu kısmını da birleştireceğiz. Motifin alt kısmını da birleştireceğiz. Bakın şu kısmını. Yakaya kadar, yani yakaya kadar olan kısmını birleştireceğiz. Yakaya kadar geleceğiz. Bir zincir. Pardon, burada zincir yoktu. Şöyle uzatıyorum, buradan alıyorum. Devam ediyoruz. Yakaya kadar olan kısmını birleştireceğiz. Şimdi zaten elinizde olunca daha iyi anlayacaksınız yaptığınız için hangi kısımları birleştireceğinizi. Evet, şimdi geldik neredeyse yakaya. Evet, yakaya geldik neredeyse. Şimdi köşedeyim. 1 2 3 bir zincir çekiyorum. Şimdi bakın burada da yine şöyle göstereyim. Şunların hepsinin, yani şu köşelerin hepsinin birleşim yeri olan şu zincirden alıyorum. Bakın şöyle görünüyor mu bu zincir? Hemen şu. Hepsinin birleşim yeri olan zincirden alıyorum. Bir zincir çektim ve tekrar yapıyorum. Şu anda yaka kısmındayım. Arka yaka kısmındayım. Boyun kısmındayım. Şimdi buraya birleştireceğiz. Bakın. Burada da 1, 2, 3, 4 tane var. Hemen bu kısmı birleştirelim. Şu ipi atayım oradan.
Tamamdır. Şimdi şu 1, 2, 3 ve 4. Evet, buradan alıyorum. Bakın köşeyi birleştirdim. Hemen yanındakinden alıyorum. Devam ediyorum. 4 tane birleştireceğiz bu taraftan. Yanındaki ikinciyi, bir, iki, üçüncüyü yapıyoruz şu anda. Evet, ve dördüncü. Evet, dördüncüyü yaptık. Şimdi bakın yine burada hepsinin ortak noktası olan, yani şu iki köşenin ortak noktası olan şu zincirden alıyoruz. Bakın. Bakın 1, 2, 3, 4 tane burada birleşim yeri var. Şuradaki zincirden alıyorum ve birleştiriyorum. Devam ediyorum. Şimdi yakanın ön kısmına geldim. Ön kısımdaki 4 taneyi birleştiriyoruz. 1, 3. Birinciyi yaptık. Uzatayım hemen buraya. Yanındakine böyle sayarak ilerleyin. Bakın 1, şöyle yapacağım. 1, 2, 3 ve köşe 4. Sayarak ilerlerseniz hiç şaşırmazsınız. Üç. Yanındakini alıyorum. Üçüncüyü yapıyorum şu anda. Ve son şuradaki yuvamızın hani tek üçlüsünü yapıyorduk. İkincisini sonra yapıyorduk. Oraya yapıyorum. 2, 3. Şimdi bir zincir çektim ve şuradaki köşeyle birleştiriyorum. Ve birleşimimizi yapıp ipimizi bir zincirle sabitleyip ipimizi keselim. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Şöyle birazcık düzenlemeler yapacağız. Bakın kapşonumuzu şöyle görünüyor mu? Evet, kapşon kısmımız gördüğünüz gibi hazır. Şimdi zaten şuradan bir sıra gideceğiz bu kısımdan. Bakın. Çok güzel oldu bence. Şöyle. Evet. Şöyle kapatarak da göstereyim. Şöyle. Gayet güzel oldu. Gördüğünüz gibi iki motifle halletmiş olduk. Şimdi ön kısımlarına döneceğiz. Ön kısımlarını yapacağız. Kapşonda yine dönüş yapacağım arkadaşlar. Bu ön kısımları hazırlayalım. Şimdi şuradaki ipimizi alalım. Şimdi ilk sırayı trabzan olarak yukarıya doğru gideceğim. Şöyle. Bakın. Yukarı doğru gideceğim için şurada bir tane zincir çektim. Hemen şöyle 2, 3 olsun. Yanındakine bakın ilmeğe batıyorum. Şu boşluğa batıyorum. Şu zincirlerin boşluklarına değil de ortalarına batıyorum ki boşluğa çok açılmasın diye. Şöyle.
boşluğa bir tane, köşedeki boşluğa yaptım. Şimdi burada bütün trabzanların tepelerini arkadaşlar birer tane yapıyoruz. 1 2, bir tane de şurada yapmıştık, 3 tane. Şu boşluğa yapmıyorum, yanındakinin tepesine. Boşluğa yaparsam marullanma olacak, o yüzden onu istemiyorum. Hemen şu üçlü trabzanımıza yapıyorum. 1 2 3. Yine buna yapmıyorum, yani boşluğa yapmıyorum. 1 2 3. Şurada 4 tane yapmışım niyeyse. Tamam. Şöyle sıra yukarıya kadar her bir trabzanın tepesine dediğim yerler, bakın şu ilmekleri arkadaşlar, buralara batıyorum. Trabzan kapşon kısmına kadar geleceğim. Şimdi şu iki köşenin birleşimine bir tane yapıyorum. Bakın şurada iki köşe birleşim var. Buraya bir tane yaptım. Şurayla devam ediyorum. 1 yine 2 ve 3. Böyle başa kadar geliyorum arkadaşlar. Şimdi kapşon kısmına kadar geldim. Bakın. Şimdi şuraya kapşondayım. Şu orta noktaya bir tane yapıyorum. Şimdi bakın burada kapşon kısmına geldik. Köşe kısmındayız yani. Şöyle ipimi doluyorum. Şimdi burada şu üçlü grupları devam ettireceğiz. Kapşonun ilk sırasında. Şimdi şuraya bakın, şuradaki yuvaya, şuradakini atlıyorum. Şu ikinci olan yuvaya 3 tane yapıyorum. 2 ve 3. Yine bir zincir çektim. Yanındakine yapıyorum. 2 3, bir zincir çektim. Kapşon kısmında bir sıra bu şekilde ilerleyeceğim. Bu boşluklara üçer tane yapıyorum. Aralara da bir tane zincir çekiyorum. Bir zincir. Bir zincir. Şimdi geldim buraya. Şimdi burada şu
Şöyle bakın, buraya bir tane yapıyorum. Bir. Ondakine. Şu orta zincire bir tane yapacağım. Yani bu ikisine, şuradaki köşeye 3 tane yapmış olacağım. Aynı yere. Şöyle. Bir zincir ve devam ediyorum. Veya öyle yapmayalım. Şuradaki yuvaya 3 tane yapıyorum. Öyle daha iyi olacak, gözükecek. 2, 3. Yanındakine de yine 3 tane yapacağım arkadaşlar. Araya bir zincir. Evet, böyle yapalım. Şimdi bir zincir, bir görüntüsüne de bakacağım. Belki değiştirebilirim. Bir. Bakıyorum şöyle. Evet, gayet güzel göründü. Devam ediyorum. Değişiklik yapmayacağım. O kısmı o şekilde. Devam edelim. Bir zincir. Şu iplerde bulaşmasa çok iyi olacak. Evet, şimdi bir zincirimizi çektik. Yine devam ediyorum. Şimdi kapşon kısmını tamamladım. Şimdi diğer tarafta köşede bakın, şuraya 3 tane yapmıştık. Şöyle göstereyim, bakın. Şurada kenardan geçişteki kapşon kısmına geçtiğimizde şurada 3 tane yapmıştık. Yine burada da 3 tane yapıyorum. Bu yuvanın içerisine 1, 2 ve 3. Şimdi tekrar bakıyorum. Bu tarafta ne yaptıysak aynısını ve şuraya yine 3 tane şu yanındaki, yani yaka kısmında, kenar kısmındaki bu 3 taneye üçlü trabzan yapmıştık. Şimdi aynısını yapıyorum. Bakın buradaki, şöyle yapayım. Şuraya 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Yine 3 tane trabzan yaparak devam edeceğim. Bu sırayı aşağıya doğru. Diğer tarafta olduğu gibi aynısını. Zincir çekmiyoruz. Evet. Dip kısma kadar geleceğim bu şekilde. Burada şöyle burada diğer tarafta şu ortadaki birleşim zincirine, iki köşedeyiz. Şu birleşim zincirine, yani iki köşenin birleştiği zincire bir tane trabzan yapacağım. Ve yine devam edeceğim. 3 tane trabzanla. Evet, şimdi ben kenar kısmını bitirdim. Bakın, geldim buraya kadar. Şimdi ben burada ipimi keseceğim arkadaşlar. Döndürüp lastikle devam etmem gerekiyor. Ama lastikle devam edersem eğer, buraya trabzan yapacağım. Yani şu kapşon kısmına trabzan yapacağım. Trabzan ters tarafta kalacak.
ters bir görüntü olacak. Bu da bu gidişatı, düzeni bozmuş olacak. O yüzden ben buradan ipimi kesiyorum. İpimi kestim. Buradan devam edeceğim. Eğer sadece lastiği ön kısımda uygularsam burası bu sefer geniş olacak. Kapşonla yine bu şekilde bir bütünlük sağlamayacak. O yüzden ben yine buradan alıyorum ipimi. Lastik yapacağım. Ben düğme iliği ayırmıyorum. Sizler düğme iliği ayırabilirsiniz bu lastik kısmında. Düğme iliği ayırmama sebebim, lastik zaten hani açılan bir model. Oralardan düğmeleri dikip düğmeleri geçirebilirim. O yüzden tekrar bir düğme iliği ayırmıyorum. Ama ben şimdi size nasıl düğme iliği ayırabilirsiniz onu da göstereceğim. Çünkü ben küçük düğme kullanacağım. Sizler büyük düğme kullanacaksanız lastik açabilirsiniz. Şimdi şöyle göstereyim, görünüyor mu? Evet. Şimdi şuradan ipimi takıyorum. Tam köşe noktasından. Evet. Şimdi 2 tane zincirimi çektim. Şimdi direkt lastiğe başlayacağız. Şu yanındakini ön lastik olarak alıyorum. Şunu bir tane çekeyim. Evet. Şunu ön lastik olarak alıyorum. Bunu arka lastik olarak alıyorum. Bunu ön lastik olarak alıyorum. Bunu arka lastik olarak alıyorum. Şimdi burada hani dip kısmında ilik ayırmak isteyeceksiniz. Nasıl ayıracağım? Şöyle bir zincir çekiyorum. Bir taneyi atlıyorum. Eğer düğmeniz çok büyükse 2 zincir çekin. 2 tane atlayın. Nasıl isterseniz. Şimdi bir tane atladım. Normalde bakın şu ön lastik olacaktı. Bunu arka lastik olarak alıyorum bir tane atladığımda. Eğer 2 zincir çekip 2 tane atlayacaksam, şimdi bakıyorum ön lastik, arka lastik, ön lastik olması gerekiyor ve alıyorum. Bu şekilde ayarlamanızı yapacaksınız. Bir tane atlayacaksanız bir zincir, sıradaki hani atlayacak olduğunuz sıradakini ben arka lastik yaptım, ön lastikte, yanındakini arka lastik olarak alacağım. Bu şekilde düğme ilik yerlerini ayırabilirsiniz. Ben ayırmıyorum. Kaç sırada bir ayıracaksanız bu kenar aralıklarını, yani eşitliği sağlamanız gerekiyor. Kenar aralıklarını sayarak işaretleyiciler takarsınız. Yani şurada yaptığınız trabzanları sayın, eşitlik sağlayın, işaretleyiciler takın. Oralara geldiğinizde düğme iliklerinizi ayırın arkadaşlar. Bu şekilde lastiğimizi devam ediyorum. İsterseniz bu kısmı lastik yapmazsanız trabzan olarak devam edersiniz. 2-3 sıra trabzan yaparsınız. Tamamen size bağlı. Ben lastik olarak dönmek istedim. Beden sonuyla bir uyum sağlasın diye yaptım bunu. Ama tek trabzan olarak da gayet güzel oldu. Yani bu kenar kısmını, ön kenar kısmını nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Düğmesiz de kullanabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Düğme, hani hiç düğme de eklemeyebilirsiniz. Ama çocuklar genelde hani önleri açılıyor. Soğuk girmesin diye işte düğmeli genelde kullanılır. Düğme takmak isteyenler o şekilde yapabilirler ilikleri. Şimdi bu kısmı bir ön lastik, bir arka lastik olacak şekilde ayarlıyoruz. Lastiği uzun uzadıya göstermedim. Çünkü zaten beden sonunda ben lastik yapımını göstermiştim. Gerek duymadım. Böyle. Kapşon kısmının ön kısmında lastiğimizi devam ettirmeyeceğim. Orada trabzanlar yapacağım sadece. Şimdi şu kapşon kısmına kadar gelelim. Yaka kısmına geldim. Şu da ön kısımdan. Bunu da alıyorum.
Şimdi şuradan itibaren bakın, şurası yaka kısmımızdı. Buradan itibaren trabzanlar yapıyorum. Aynı yine öndeki gibi, ön trabzanları yaptığımız gibi şu 3 taneyi hep 3 tane trabzan yaparak ilerliyorum. 1, tepelerine batıyorum, yani ilmek olarak alıyorum. 2, 3. Trabzan olarak alıyorum. Böyle. Yani ön kısımda yapmış olduğumuzu kapşonda yapıyoruz şu anda. Şu orta noktayı. Şimdi dilerseniz kapşonu daha fazla uzatmayalım. Şöyle kapşonu dönelim. Şu yaka kısmına kadar gelelim. Arkadaşlar trabzan olarak gittim kapşon kısmına ama çok içime sinmedi. Boşluklar oluştu. O yüzden yine aynı örneği devam ettirerek gideceğim. Yani şöyle 3 tane trabzanımı şöyle trabzan yapacağım boşluklara. Yani trabzan yapmıyorum burayı. Çok içime sinmedi. Güzel gözükmedi gözüme. Onun için ben bu örneği devam ettirerek gideceğim bu kısmı. Sizler trabzan olarak hani devam etmek isterseniz o şekilde yapın. Boşluklara battım. Hani bu o boşluk olmasın diye şu aralara da trabzan yaptım ama bu sefer de bir potlanma oldu. Onu çok istemedim. Onun için şöyle yine örneği devam edeceğim. Ben de bence daha güzel gözükecek. Kapşon kısmında. Hani böyle yapmak istemezseniz sadece sık iğne olarak da gidebilirsiniz yine. Sık iğne olarak da yapabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz, nasıl isterseniz bu kısmı o şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben böyle daha çok seveceğimi düşündüm. O yüzden bu şekilde hazırlıyorum. Bir devamı niteliğinde olacak. Bu kısma kadar gelelim. Şimdi yaka kısmına geldik. Yaka kısmında şu üçlüyü atlıyorum. Direkt şuraya geçiyorum. Diğer tarafa da yine burayı atlamıştık. Direkt buna alıyorum. Ön lastik olarak. Arka lastik olarak alıyorum. Ön lastik. Arka lastik. Ön lastik. Evet, bu şekilde yapacağım. Ben bu lastik sırası benim için bu sıra yeterli. Başka yapmayacağım arkadaşlar. Siz birkaç sıra yapmak isterseniz yapın. Ama benim için yeterli. O yüzden şimdi dip kısma kadar ineceğim. Hırkamın sonlandıracağım. Sizler de inin. Bir son haline bakalım hırkamızın. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda da şöyle ilmeğin kendine batıyorum, yarıyorum yani şuradan. Buraya bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Bir sıra daha yapmak isterseniz buradan devam edersiniz arkadaşlar. Benim için yeterli. Şöyle ipimizi de gizleyelim. Evet arkadaşlar, hırkamı tamamladım. Gördüğünüz gibi gayet şık, güzel oldu. Kapşon kısmı bu şekilde. Ön kısımlarımız, lastiklerimiz böyle. Bu kısımlara düğme getirebilirsiniz.
Şu kapşon kısmını düzenleyerek, yaka kısmını ayarlayarak düğme iliklerinizi yapın. Yani çok böyle baş noktaya düğmeyi getirmeyin arkadaşlar, şuraya. Şöyle birazcık aşağılardan olsun ki şöyle bakın, kapşon kısmımız bu şekilde açılsın birazcık. Ona dikkat edelim. Evet. Ben düğmelerimi sonra dikerim. Şu anda hırkama uygun düğmem olmadığı için dikmedim düğmelerimi. İlk yerlerini gösterdim size, nasıl yapılması gerektiğini. O şekilde yaparsınız ve düğmelerini, düğme dikmek isteyen arkadaşlarımız o şekilde düğmelerini dikebilirler. Hırkamız genel olarak bu şekilde kapşonlu olarak hazırladım. Hırka olarak nasıl hazırlanması gerektiğini yine videonun içerisinde anlattım. Umarım beğenirsiniz modelimi. Ben gayet keyifle çalıştım. Renkler de çok hoşuma gitti. İnşallah sizlerin de yapacağınız renkler gayet güzel olacaktır. Eminim herkes evinden şahane ürünler çıkacaktır. Bir videomuzun daha böylelikle sonuna gelmiş olduk. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Hayırlı günler dilerim.